El yemin işaretidir. Yemin ederim ki burada para var. Para ne kadar yüklüyse, o kadar derindir. Elin parasını 14 kişi 14 gün çalışmayınca alamaz. Olması gerekenden uzun ya da kısa parmak varsa yön verir. Yine aynı şekilde, olması gerekenden belirgin ya da silik parmak varsa, o da yön verir. Gideceğiniz yön ya rampa ya da düz arazi olması gerekir, el aşağı dağ eteğine yön vermez. El işareti, eşkıya şunun bunun işareti denilse doğru değildir. Elin yapılım tarihi 957 yıllarıdır. O yıllarda, Anadolu Grek kültürü hakimdi, eski Yunanlara ait bir işarettir. El yemin etme işaretidir. Gömü yapanlar, topluca yemin ettiklerini ifade eder. Onlarca insan, günlerce çalışarak yaptıkları bir gömüdür, zor bir gömüdür. Hakkında çeşitli yorumlar yapılmakta, o da elin yanında bulunan, muhtelif işaretlerden kaynaklanmaktadır. Elin yanındaki işaretler size yön ve derinliği gösterir. Elin yanında bulunan işaretler çözümü verir. Bu elin yanında haç var, ok var. Ok yön verir, kanatları ölçmek gerekir. Kanalar farklı ise, farklı olan tarafa, fark kadar git, eşitse 70 adım kadar geriye doğru say. Haç var, mezar var, o zaman kaya mezarı aramak gerekir. Ya da bu elin baktığı yönde, tepe üstünde büyük bir tümülüs de olabilir. Gömüsü, kolay alınacak bir elin, üstünde istavroz varsa, gömü elin bulunduğu kayanın altındadır. Elin yanında hiçbir işaret yoksa, elin 65 adım alt tarafında, kaya mezarı ara, eğer varsa vazgeç. El boş bir arazide, dikili bir kayada ise kapak var demektir. O zaman bu kayanın altında bir kapak taş ara. Başka definecilerin el işareti yorumları. Define işareti kendi aralarında 5'e ayrılırlar. 1 normal sol, 2 normal sağ, 3 açık sol el, 4 açık sağ el, 5 baş parmak kopuk el olarak ayrılırlar. Bunların çözümleri ayak işaretinden farklıdır. Normal eli anlatalım, burada normal bir el, yani sadece işaret parmağı ile, define işaret edilir. Bunun çözümü ise sol elin 40 adım önüdür. Sağ elin çözümü ise, 70 adım önüdür. Sıra açık ellerde sol açık el, yani baş parmağı olan eldir. Bunun çözümü şöyledir, sol elin 19 adım önüdür. Sağ elin çözümü ise şöyledir, 21 adım önüdür. Burada da mezar, ya da delikli bir taş vardır. Son olarak da, baş parmağı kopuk el, bunun çözümü, kopuk parmağı bulmaktır, bulduktan sonra hazinesi zaten o taşın altındadır. Kaya üzerinde, insan eli figürü bulduğunuz zaman gereken ilk şey, bu elin 5 parmağının da eksiksiz olduğunu saptamaktır. Tespit ettikten sonra, elin parmaklarının, herhangi birinde, genellikle işaret parmağı, tam parmağın üzerine, bir nohut büyüklüğünde oyuk olması lazım. Eğer bu oyuk yoksa, hemen bizimle irtibata geçin, yardımcı olalım. Oyuk bulunan parmağın baktığı istikamette, düzgün yapılmış bir taş bulacaksınız. O taşı kaldırıp altı kazılır, 1 metre ya da 1,5 metrede define sizleri bekliyor olacak. Bu işaretin bir tuzağı vardır. Tuzak dediğimizde, zehirli bir gaz yayar, lütfen dikkatli olunuz. Fakat, hedefe ulaştığınız zaman, hemen hazineye el sürmeyiniz, bir müddet bekleyin. Açık elde, eğer oyma ise, ve bu bir kaya üzerinde ise, elin olduğu kayanın tam altında, müjde malzemesi vardır, bu işareti bulana hayırlı olsun. El işareti, yerdeki bir taş üzerinde ise eğer, ve parmakların 10 tarafında oyuk varsa, karşı tarafında, oyuk sayısına göre taş olmalıdır. El ile bu taşların arası 12 metre var ise, el işaretinden ölçülerek 3 metre kazılmalı. Bu Bizans işaretidir, değerli malı vardır, bu denenmiştir, ve bu Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Ben, usta defineci. Umarım yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Kesin ve net yön veren işarettir. Sağ ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sağ taraf araştırılır. Sol ayak resmi ise ayak parmakları istikametinde sol taraf araştırılır. Hem sağ hem sol ayak izi yan yana ise ayak izlerinin istikametinde bakılır. İleride farklılık gösteren yerler araştırılır. İddiaya göre tek ayak resmi varsa gömü yakında, 2 ayak izi varsa gömü uzaktadır. Ayak izi istikametinde araştırma yapılması gerekmektedir. Horasan sıva ile yapılmış ayak izlerinin önemi daha büyüktür. Belli bir işçilik sarf edildiğinden gömünün de büyük olduğu anlamını çıkarabiliriz. Ayak izi istikametinde, doğaya aykırı farklılıklar gözlenmelidir.
Ağaç, renkleri farklı taş, kaya ve b. Çeşme, taş veya toprak yığma, orada olmaması gereken bir şey, mağara tavan veya duvarındaki oyulmuş veya çizilmiş ayak izinin herhangi bir yere basıldığında mekanik olarak çalışan bir tuzağın olduğunu ve çalıştıktan sonra durdurulamayacağını simgeler, basılan yer tuzakları bir tane olabileceği gibi birkaç tane değişik tuzakta olabilir. Ayak işareti çözümünde eski çağda kullanılmış ölçü sistemlerini dikkate alalım, bunlar ayak üzerinde kullanılmış olma ihtimali yüksektir. Örnek verecek olursak ayak boyu ölçülüp, burada ayak boyu 40 cm diyelim, 40 çarpı 70 eşittir 28 metreye tekamül eder, yani ayak boyundan çıkan cm ile arşın dediğimiz 70 santimetreyi çarptık 28 metre karşıya bakabiliriz. Bu her zaman arşın olmayabilir, bunu gömen kişi arşın değil de kulaç ölçü sistemine göre şifrelemiş olabilir. Nasıl arşın üzerinden hesap yaptıysak kulaç üzerinden de hesap yapmamız gereklidir. Bu durumda ayak boyu 40 cm ise bir kulaçta 80 cm geldiğine göre 40 çarpı 80 eşittir 112 metreye tekamül eder. Çözüm sürecinde antik dönemde kullanılan her ölçü sistemi dikkate alınmalıdır. Özellikle yön veren işaretler anlatmaya çalıştığımız konuyla doğrudan ilişkilidir. Ayakta bir yön veren işarettir. Atın veya binicisinin baktığı yönde ata binmeye yarayan bir taş, bu taşın yanında da gömü olabilir. At başına çok dikkat edilmelidir. Atın başı toprağa bakıyorsa gömü, başının, ayaklarının, kuyruğunun, kulaklarının farklı olanı istikametinde çok yakında olabilmektedir. Fakat at veya üstündeki binici önlerine düz istikamete bakıyorlarsa gömü, yakında değil, baktıkları istikamettedir. Bu durumda istikametinde farklı bir işaret aramalısınız. Ata binmiş insan figürün elindeki eşya define için bir nişanedir, dikkatlice incelenmesi gerekir. 4 nala kalkmış at savaş gömüsünü anlatır, savaşta kazanılan çok büyük bir ganimetin habercisi. Ağaçların kendisiyle ilgili define arama yöntemleri vardır. Uzun ömürlü ağaçlar nişan noktalarıdır. Define ararken uzun ömürlü bir ağaç ile karşılaşırsak, şöyle birkaç bin yıllık, hemen ağaca bakalım, herhangi bir bıçak izi var mı, çivi ve benzeri, bir şey çakılmış mı, dikkat çeken herhangi bir define işaretleri olabilecek işaret var mı, ya da ağacın bir tarafı diğer kısmına göre çok mu gür, uzun ömürlü ağaçlar meşe, çınar, ahlat gibi ağaçlardır. Eğer ağaç, define işaretlerinden biri olarak kullanılmışsa, ağacı merkez alarak 30 metre, yarıçaplı bir çember çizeriz, definenin bu çemberin içinde 3 ila 5 metre, derinlikte olma ihtimali büyüktür. Dedektör ile arama yapılması tavsiye edilir. Bazen bu uzun ömürlü ağaçlar, dut, ceviz, ahlat, çınar, direkt işaret belirtmese de asıl işareti bulmak için yardımcı nokta olarak seçilebilir. Bu, ağaçların olduğu bölgeler emaneti saklamak için seçilebilir.